Merhaba. Bugün elimizde Yılmaz Örmeci'nin çocuklar için yazdığı hem masal hem de şiir tadında oldukça ilginç bir eser var. Höp Battı ve Zalim Kral. Tek kaynağımız da bu metnin kendisi. Evet. Geleneksel temaları yani bildiğimiz iyi kötü mücadelesi, sevgi, fedakarlık gibi konuları alıyor ama bunu kendine has, özgün bir dille ve yapıyla sunuyor. Kesinlikle öyle. Yazarın kendisi de zaten ön sözde belirtmiş, amacı çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek, onlara masalı, şiiri sevdirmek ama bir yandan da etik değerler aşılamak istiyor. Hı hı. Metnin kendine özgü tarafları var tabii. Mesela noktalama işaretlerini pek kullanmıyor, bir de hep kral diyor, kral yerine. Evet, o kral kullanımı ilginç. Yazar bunu okumayı kolaylaştırmak için yaptığını söylüyor sanırım. Aynen hecelemeyi kolaylaştırmak için diyor, stilistik bir tercih yani. Peki o zaman hadi gelin bu sıra dışı eserin bize neler anlattığına, temel çatışmasına, Höpbattı karakterinin yolculuğuna ve verdiği mesajlara şöyle bir yakından bakalım. Bakalım. Misyonumuz da bu metni sizin için damıtmak, öne çıkanları konuşmak. Hikaye nasıl başlıyor? Metne göre ülkesinde ciddi bir kutuplaşma yaratmış bir kral var. Evet, kaynakları dış güçlere aktardığı falan söyleniyor. Dindar bir görüntü çiziyor ama aslında zalim. Tam bir bölünmüşlük hali yani halkta. Kimi nefret ediyor kraldan, kimi de neredeyse tapıyor. Bu size de tanıdık geliyor mu bilmiyorum ama metin böyle çiziyor tabloyu. Hı hı, evet. İşte bu durum ta Kaf Dağı'nın ardında yaşayan Höpbattı'nın kulağına gidiyor. Halkın bu sıkıntısını duyunca bu kralın gitmesi lazım diye düşünüyor. Klasik kahramanın çağrısı anı yani. Aynen. Ama tabii hemen yola çıkamıyor. Sevgilisi Gülizar var. O da Höpbatı için endişeleniyor haliyle. Kral çok güçlü, acımasız, başına bir iş gelir korkusu var. Tabii haklı bir endişe. Ve bu kralın çok acayip bir adeti var değil mi? Tokat günü. Evet, tokat günü her hafta sonu düzenleniyor. Kural da ilginç. Tek tokatla beni devirene krallığı bırakırım diyor. Çok tuhaf. Yani bu bir güç gösterisi mi sadece? Yoksa halka sahte bir umut mu veriyor ne dersiniz? İlginç bir mekanizma gerçekten. Metne göre bugüne kadar kimse başaramamış bunu. Hatta kralın ikinci tokadıyla ölenler bile olmuş. O kadar güçlü yani. Evet, kralın gücünü vurguluyor bu durum. Höpbatı ise hani fiziksel olarak öyle devasa biri değil. Ama metinde ne diyor? Mangal gibi yüreği var. Cesareti var yani. Aynen, cesareti ön planda. Ama anlaşılıyor ki tek başına cesaret yetmeyecek bu işte. İşte tam da burada masalsı bir eğitim süreci giriyor devreye. Gülizar'ın babası, ki o da başka bir kral, Evet, o tavsiye ediyor. Höpbat diye diyor ki, Kaf Dağı'nın ardında özel bir tokat öğretmeni var, ona git. Bu öğretmen fikri bile başlı başına fantastik. Eğitim yöntemleri daha da acayip. Höpbattı, tokatçı ağacı diye bir ağaçla antrenman yapıyor. Ağaç kendisine atılan tokada aynı şekilde karşılık veriyor. İnanılmaz. Yani bu sadece fiziksel bir antrenman değil gibi. Sanki acıya dayanma, zamanlama. Kesinlikle metaforik bir tarafı var. Bir hafta boyunca acı içinde çalışıyor. Sonra güç, hız, isabet dersleri alıyor. Ama en kritik tüyo ne? Öğretmen diyor ki, hiddetlenirsen tokat çok güçlü olur. Bu hiddetlenince güçlü tokat meselesi. Yani çocuklara yönelik bir eserde öfkenin gücünü vurgulamak bu biraz düşündürücü değil mi? Bir hedefe yönlendirince, Yani zalimliğe karşı mücadele gibi meşru bir hedefe. aynen. İşte o zaman dönüştürücü bir güce sahip olabileceğini mi ima ediyor acaba? Kontrollü bir hiddet belki de. İlginç bir yorum. Ve bu eğitim gerçekten işe yarıyor. Bir ay sonra Höpbattı tamamen değişmiş. Daha heybetli, çevik, özgüvenli. Evet, dönüşüm tamamlanmış. Kralla yüzleşmeye giderken yolda karşılaştığı kurtları, ayıyı falan da bu yeni öğrendiği tokatlarla yeniyor. Gücünü test ediyor adeta. Ve sonra bir başka önemli eşik var. Ormanlar Kralı Aslan'la karşılaşma. Orman kanunlarına göre dövüşüyorlar. Ve Ve Höpbattı Aslan'ı tek, güçlü bir tokatla yeniyor. Yeni Ormanlar Kralı oluyor. Bu müthiş bir şey. vay canına. Yani sadece kişisel bir zafer değil bu. Değil tabii. Yeni bir kimlik kazanıyor, yeni müttefikler ediniyor. Bütün hayvanlar ona biat ediyor ve zalim krala karşı onun yanında saf tutuyorlar. Belki de doğa da haklının yanında mesajı veriliyor burada.
Anladım. Binlerce hayvandan oluşan ordusuyla kralın ülkesine varınca da önce halkı sakinleştiriyor, hayvanlarla dost olmalarını sağlıyor, bir nevi düzeni yeniden kuruyor. Evet, kral ise onu ve hayvanları küçümseyerek alayla meşhur Tokat Günü'ne davet ediyor. Final yüzleşmesi için ortam hazır yani. Saraydaki atmosferi tahmin edebiliyorum. Çok gergin. Metin şunu güzel anlatıyor. Daha dövüş başlamadan sadece el sıkışırken bile kral Höpbatlı'nın gücünden dolayı acı çekiyor. Gücün sadece tokatta olmadığını gösteriyor sanki. Aynen, karakterin kendisinde artık o güç. Dövüş başlıyor, ilk tokadı kral atıyor. Höpbatlı sarsılıyor ama yıkılmıyor. Eğitim işe yaramış. Ve işte o an. Öğretmenin sözünü hatırlıyor. Hiddetlenirsen tokat tut güçlü olur. O anki hiddetiyle öyle bir tokat atıyor ki, zalim kral metrelerce uçup duvara yapışıyor. Bitti. Ve hop battı yeni kral. Adalet yerini buluyor diyelim. Sonuç olarak bu modern masal, evet, geleneksel iyi-kötü mücadelesini anlatıyor ama çözümü çok sıra dışı. Özel bir eğitimle, belki de o kontrollü öfkeyle kazanılan fiziksel bir yetenekle geliyor zafer. Yazarın başta belirttiği amaçlara, yani etik dersler verme, hayal gücünü tetikleme hedefine ulaştığını söyleyebiliriz bence. Cesaret, doğru eğitim ve belki de doğru zamanda doğru hedefe yöneltilmiş o enerji, o kazanıyor sonunda. Kesinlikle. Peki bu masal size ne düşündürdü? Gücün doğası üzerine düşündürüyor insanı. Bir hedefe ulaşmak için sadece fiziksel kuvvet mi gerekir, yoksa hiddet gibi yoğun duyguların doğru kanalize edildiğinde meşru bir rolü olabilir mi? İşte bu soruyu da bu ilginç metin üzerine biraz daha düşünmeniz için size bırakalım.